sevgili dostum Bahâ Tanman Beyefendi'ye vermek istiyorum. Buyurun efendim. Özellikle muhterem Oturum Başkanı, muhterem dinleyiciler, Prof.Dr. Vakfı'na ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bendenizi bildiri vermeye layık oldukları için ve şahsen tanıdığım ve her zaman muhabbetle ve hürmetle andığım Ekrem Hakkı Bey'in hatırasına düzenlemiş olan bu sempozyumda konuşabilmek benim için büyük bir keyif cidden. Efendim, yalnız bildirimin başlığını okuyanlar, özellikle de mimarlık tarihçileri, burada çok duayen olanlar var içimizde. Onların huzurunda konuşmak kolay değil. Sanat tarihçileri, mimarlık tarihçileri haklı olarak şöyle düşünebilirler. Efendim, hocada bir mesleki deformasyon zuhur etti ve böyle seçkin bir katılımcı kitlesine bizim ana bilim dalında, kendi ana bilim dalının müfredatta yer alan bir dersim burada tekrar edecek. Ama en emin olup böyle bir niyetim yok. Bu kadar haddini bilmez değilim. Peki bu konuyu neden seçtim? Onun cevabını vereyim. Öncelikle Ekrem Hakkı Bey'in hatırasına hitap edilmiş olan bu sempozyumda bizzat onun eserleri ilişkin bir şeylerden söz etmeyi tercih ettim. Daha doğrusu başlangıçta ben bu sempozyumun alt başlığından pek haberdar değildim. Doğrudan doğru Ekrem Hakkı Bey ve onun eserleriyle ilgili olduğu zannına sahiptim. İkincisi, İlkokul yaşından beri ailemin yakın dostları arasında tanıdığım, daha sonra Türk ve İslam Sanatı Kürsüsü'nde İstanbul tekerleri üzerinde doktora yapmaya kalkışmış acemi bir asistan olarak gerek yayınlarından, gerekse de katılmak bahtiyarlığına eriştiğim son derece bereketli sohbetlerinden Osmanlı Mîmarîsine ilişkin çok önemli şeyler öğrendiğim Ekrem Hakkı Bey'in Erken Devir Osmanlı Mîmarîsinin 3 önemli yapısına ait değerlendirmelerini iki ayrı pencereden, onun mensup olduğu kuşağın penceresi ve bizim bugün baktığımız pencereden gözden geçirmeyi amaçladım. Seçtiğim 3 yapı Bursa Orhan Camii, aynı şehirdeki Hüdavendigar Camii, daha doğrusu cami medresesi ve Ezine Şerefeli Camii'dir. Öncelikle şunu belirtmek isterim, Ekrem Hakkı Bey bir eseri ele alırken başta vakfiyeler, kadı sicilleri vesaire arşiv belgeleri olmak üzere ilgili kaynakları kronolojik olarak gayet dikkatle incelemiştir hepinizin göreceği gibi. Bunlar içinde Osmanlı dönemine ait tarihler ve seyahatnamelerin yanı sıra Bursa mimarisi üzerine çalışmış, yerli ve yabancı birçok araştırmacının eserlerini gözden geçirmiş ve eleştirmiştir. Evet, ilk üzerinde duracağımız yapı Ekrem Hakkı Bey'in çok önem verdiği, daha önce kimsenin pek dönüp bakmadığı Ulu Cami'nin, Bursa'daki ihtişamlı Ulu Cami'nin gölgesine kalmış olan Orhan Camii'dir. Aslında o devrin terminolojisini kullanmak belki daha doğru, Orhan imareti. Fakat günümüzde meslek camiası dışında imaret hep aşevini çağrıştırdığı için ben yine cami tabiriyle devam edeceğim. Bir de Çelebi Sultan Mehmet tarafından Fetret devrindeki Karamanoğlu tahribatını müteakip yeni baştan inşa edildiği yolundaki yanlış kanaatin yaygınlığı bu ilgisizliğe sebep olmuştur. Söz konusu yapının henüz oluşum sürecinin başında olan Osmanlı mimarisinin gelişme çizgisi içindeki önemli mevkiini ilk fark eden Ekrem Hakkı Ayverdi oldu. Ekrem Hakkı bu yapıya ait özellikle şu hususların altını çizmiştir. Plan kurgusunun bazı batılı araştırmacıların iddia ettiği gibi Bizans menşeli haç planından değil, daha önce Anadolu Türk mimarisinde var olan kubbeli avlu etrafında gelişen eyvanlık plandan türediğini kabul eder. Eyvan örtülerinin beşik tonozdan kubbeye dönüşmesini de bu arada önemser. Ondan birçok alıntılar var metnimde. Yapının planı için direkli ve dağınık cami tipinden sıyrılıp Osmanlılarla beraber doğan toplu bir plana geçme gayretinin ilk tecrübesi değerlendirmesi bu yapı için. Anadolu Türk mimarisinde daha önce görülmeyen, hareketli ve dışarıdan okunabilir, günümüzün moda tabiriyle şeffaf bir anlamda dışarıdan okunabilir kitle tasarımının altını çizer ki bence de çok mühimdir. Ekrem Hakkı Bey'in yine cümlesiyle devam ediyorum. Orta hacmi teşkil eden kubbelerin yan cenahlarla irtibatları, revakın bütün bunlarla kurduğu ahenk, saçak kornişlerinin dalgalanmasından doğan süzülüş, mütenasip, aksaksız, kademe kademe hareketli bir manzara hasıl etmiştir. Dahilin tertibatı adeta okunmaktadır. Tabiatla kaynaşan, belki de bu okuma terimleri bize Ekrem Hakkı Bey'in hediyesi. Çok daha modern bir tabir gibi
geliyor ve bu yıllar sonra tekrardan ayrıntılı olarak metne baktığımız zaman Ekrem Hakkı Bey'in çok kadim Osmanlıca'ya bağlı olmakla beraber bazen de çok avantgard terimler kullanıldığına şahit olduk. Tabiatla kaynaşan ve kademe kademe topraktan kuvvet eme yükselip bir noktada birleşme. Yani Osmanlı camilerinde mimari dehanın son merhalesi olan ehrami, bunu gençler için tercüme etmem lazım, piramidal yükseliş. Bu efsafın bir tarafı muhakkak Bursa Orhan Camii'ne ilmiklenmiş bulunmaktadır. Yine çok önemsediği bir başka husus, Orhan Camii'de ortaya çıkan ibadet mekanının dış dünyaya bağlayan ve bol ışık sağlayan alt sıradaki pencerelerin varlığı ki gelecek yüzyıllarda Osmanlı mimarisinin temel özellikleri arasında yer alacaktır. Bu iki özelliğinden dolayı Ekrem Hakkı Bey Orhan Camii'ni Osmanlı mimarisinin müstakbel bünyesi için müjdeler taşıyan bina olarak niteler. Bu arada yapıda geç dönem Bizans mimarisine bağlanabilecek bir takım özelliklerin Bizans'la herhangi bir bağlantısı olmadığına değinir. Mesela ilk olarak bu yapıda görülen ve egzonarteksleri yani dış narteksleri andıran gelişmiş son cemaat yeri, cepheleri hareketlendiren sağır kemerler ve almaşık duvar örgüsü. Bu üst sağdaki kilise Prof.Dr. Selanik. Mammafi, cephelere serpiştirilmiş olan güneş kursları ile revak yan kemerleri arasında süslemelerin arasında yer alan bu dolgu süslemelerin Fethiye Camii'ndekilere yani Pamakalistos Kilisesi'ndekilere benzediğini test edilişi silmelerinde Bizans menşeli olduğunu itiraf eder ya da kabul eder. Genel olarak mimari detayların üzerinde duran ve bunlara ilişkin önemli tespitler yapan Ekrem Hakkı Bey'in Orhan Camii levhasındaki kemerleri biçimine ki bunlardan ortadaki için körük biçimli tabiri kullanıyor. Belki de kendi icat etmiştir. Ve muhtemel menşelere dair herhangi bir şey söylememesi dikkatimi çekmiştir. Bu hususa aynı tür kemerlerin görüldüğü Hüdavendigar Camii'nde ayrıntılı şekilde değindiği için muhtemelen burada söz etmeyi gereksiz bulmuştur. Daha sonra bunu fark ettim. Bunu daha sonra Hüdavendigar'da kısaca değineceğiz. Anadolu'da kendi türünün ilk örneği olan, ilk ve belki de tek örneği olan bu revakın soy ağacı, ilham kaynakları beni epey bir zaman meşgul etmişti. 1999-2000 yıllarında Kudüs ve civarında Osmanlı eserlerini incelerken varlığından haberdar oldum, tesadüfen haberdar oldum. Yafa yakınlarında Yubna kasabasında Memlük dönemine ait Orhan Camii'den daha eski Ebu Hureyre Hazretleri'ne ait bir meşe, sembolik bir türbenin son cemaat yeri demeyelim, giriş revakı dikkatimi çekmişti. İkisi arasındaki benzerlik, Türklerden ve Rumlardan müteşekkil olduğunu kolayca tahmin edebileceğimiz şantiyenin sandığımızdan çok daha kozmopolit bir etnik yapıya sahip olduğunu düşündürüyor. Ama maalesef elimizde mimari detaylarından hareket ederek yapılacak tahminen ötesinde somut belgeler yok. Bu arada bu meşrede revakı şunu da söyleyelim, Memlük mimarisinin başkent üslubunda yani Kahire üslubunda değil, Filistin ve Bilad-ı Şam genelinde yani Doğu Akdeniz kıyılarında Haçlı seferleriyle sırasında İslam mimarisiyle Haçlı mimarisini Gotik'in kırmasından melezleşmesinden ortaya çıkmış bir üsluptur ki buna mesela Burgonya gibi bazı araştırmacılar Projeder Eyyubi Style diye bir isim taktılar. Bu arada Ekrem Hakkı Bey'in Sedat Çetintaş tarafından 1958'de başlatılan meşhur risalesi Yeşil Cami ve Benzerleri Cami Değildir gibi oldukça kışkırtıcı bir başlıkla yayınladığı eseriyle başlattığı polemik de ona karşı çıkanların başında gelmişti. Orhan Camii'nde dahil olduğu bu tür yapıların asli fonksiyonlarına dair uzun tartışmaya değinmek istemiyorum çünkü bu konu başlı başına bir sempozyumu dolduracak kadar geniş ve karmaşık. İkinci yapımız Ekrem Hakkı Bey'in birinci cildinde uzun bir bölümü ayırdığı, uzun bir bölümde ele aldı. Ayrıca sohbetlerimizde maalesef Bursa'yı onunla gezmek saadetine erişemedim ama muhteşem bir Edirne gezimiz olmuştu. Onu bizim serginin, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ndeki serginin kataloğunda bir makalede birazcık ondan bahsettim. Ama Hüdavendigar Camii üzerine de çok sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Nevi şahsına mahsus olan bu yapı oldum olası bu farklılığıyla dikkatleri çekmiştir. Mimari kimliği konusunda ortaya atılan ihtimaller ve yapılan tartışmalar adeta bir külliyat oluşturacak zenginliktedir.
Evliya Çelebi her zamanki güzel Türkçesiyle tarzı binası hiçbir camiye benzemez diyor. Aslında bir cümlede her şey özetliyor. Hoca Saadettin Efendi Tacü Tevarih'te ve ondan alıntı yapan Veli Efendi meşhur Gül Destesi'nde İstanbul Tekfuru'nun, yani Bizans İmparatorunu kastediyor, Yalakova sahiline çapul için sevk ettiği kuvvetten esir edilenler arasında usta bir mimarı bulundu ve Hüdavendigar'ın bunu duyunca büyük bir cami yapılmasını emrettiği bir esir edilmiş Rum mimar hikayesi burada ortaya çıkıyor. Yalnız Hoca Saadettin Efendi ile Hüdavendigar camiası epey bir zaman var, malum olduğu üzere. Tek siyah Melvi'yle bu Rum mimar meselesine devam ettiriyorlar. Teksiye'nin meşhur seyahatnamesinde Osmanlıca metni, yani Osmanlıca tercümesi basılmıştır. Ben de Ekrem Bey'in zevkine daha uygun olduğu için oradan bir alıntı yapıyorum. Bu cami gerek heyeti umumiyesi, gerek cephesinin tarzı itibariyle diğer Osmanlı asarından bu kadar farklıdır ki Vehle-i Ulya'da, yani ilk baştaki eski Bizans kilisesi zannolunur. Cephesi bazı münasebat itibariyle eski Venedik saraylarının hatırlatır. Enteresan ilişki bence burada başlıyor. Gabriel Bursa monografyasında Rum ya da Frank mimar iddiasını kabul etmez. Yapının Osmanlı ürünü olduğunu ancak inşai düzeyde, detaylarda yabancı parmağı olduğunu kabul eder. Ali Said Ülgen bunu Niğde'deki Ahmet Eseri ilişkilendirir daha sonra. Ekrem Hakkı Bey bu yapıdaki yabancılığı kabul etmiştir. Onun görüşü şu yöndedir. Bizce Osmanlı'dan gayrı ustalar, o da bu caminin muayyen ve mahluk yerlerinde çalıştılarsa, bunlar Bizanslı'dan ziyade Kıbrıs gibi Çelotlu veya İtalya gibi Garp'tır. Yani 14. yüzyılda Paleologosların başkent üslubuyla bunun pek alakası olmadığını, hatta hiç alakası olmadığını gayet net olarak söyler ama yabancılığı da kabul eder. Binanın ucunda kenarında şu kemer, bu korniş veya bir iki parça gotik üslup içine yetişmiş bir ustanın izini bize gösteriyor. Bunun için bir Frank usta üzerinde durmak lazımdır. Caminin adı bir Müslüman Türk buluşu olan 3 eyvanlı binaların bir örneğidir. Fakat muhakkak ki bu binada ecnebi işçiler, belki müşavirler çalışmıştır. Lakin biz bunları Bizans'tan ziyade Akdeniz havzasından, Kıbrıs, İtalya gibi yerlerden gelme olarak kabul etmeye mecburuz. Eski Bizanslılar sadece mermer işleri yapmışlardır. Latinler de mimar değil, binanın orasına burasına müferit parçalarda işleyen inşaatçılardır. Mesela ikiz kemerler bunların eseridir. Burada tereddüt yoktur. Ama esas plan bizimdir. Sivri kemer, minarenin tezyinatı, mermer şebekeler ve sair tafsilat müdahale edememişlerdir. Bunlar tamamen bizdendir. Bununla beraber penceresiz zemin katı ki Ekrem Hakkı'nın hiç haz etmediği o karanlık haremin sebebidir. Dimdik sağır bedenler, kalın kâgir duvarlar ve gergilerdeki lüzumsuz ve delice mübalağa ve o binanın damgasını, hüviyetini teşkil eden loşluk gibi haller o bizden olmayanlar eseridir. Ekrem Hakkı Bey lisanını değiştirmeden burada tekrar etmeyi tercih ettim. Onu Öztürkçe'ye çevirdiğiniz zaman tadı azalıyor ve Ekrem Hakkı Bey'in üslubunu kaybediyorsunuz. Ayverdi'nin bu değerlendirmesi çok isabetlidir. Nitekim yapının giriş cephesinde hayret uyandıran düzen, Batı Avrupa'dan Filistin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada Haçlı seferleri mütakip ortaya çıkan ve henüz ayrıntılı olarak mekanizması tam olarak açıklanamamış karmaşık bir etkileşim ağının ürünü. Yalnız şunu ben ilave etmek istiyorum artizane. Hüdavendigar Sultan Murat devrinde fethedilen Sırbistan ve Yunanistan'ın kuzey kesiminde özellikle bunların yoğunlaştığını görüyoruz. Belki bu ikiz kemerleri icat eden ya da bu binaya onları hediye eden ustalar, kalfalar o bölgelerden geldi. En son bu çok yeni bir fotoğraf, diğerlerine oranla Aydaroz'da denizden çekilmiş bir manastır cephesidir. Tabii ki görünce ister istemez Hüdavendigar hatırlıyorsunuz. Yapının Ekrem Hakkı Bey'e göre ve herhalde haklı, yapının en büyük kusurlarından biri karanlığıdır. Şu cümleler yine onun, alt sıralar penceresi bırakılıp böyle çok yüksekte ufak açıklıklardan ziya almakla iktifa etmek, tabiatla insan arasında bir perde gelmek demektir. Bütün kiliselerde ve Arap tarzı üzerine kurulmuş camilerde rastlanan bu tutum insana haşyet verir, evham verir, huzur vermez. Lumière de Katedral denilen bu ziya fıktanı, yani ziya azlığı, huzurun ölçüleri son hadlere ulaştıran Osmanlı Türkler'de yabancıdır. Sonradan şu sağda gördüğümüz
imaj, sonradan 17. veya 18. yüzyılda açılmış olan alt sıradaki büyük pencereler bu görüşü destekler. Yani karanlık bulanlar herhalde değil, muhakkak ki haremi biraz da ışıklandırmak için bu pencereleri açmışlar ve gördüğünüz gibi duvarı delerek içine söveler oturtulmuş. Ayrıca bu şeyde yine Ekrem Hakkı Bey'in olumsuz yönde eleştirdiği bir şey, Orhan Camii'ndeki hareketli ve şeffaf kitlenin Hüdavendigar'da kesintiye uğramasıdır. Özellikle yan ve arka cephelerinde batıdaki ortaçağ askeri mimarisini andıran bir görünüm ortaya çıkmıştır. Ayverdi kaleye ve şatoya benzettiği bu cephelere dair şöyle diyor. Yan kanatların üstüne medrese katı eklenince alçak kitlelere manzaranın muhnisleştirilmesi imkanı kalmadı. Bilakis bina sert ve haşin bir manzara aldı. Bu özellik yıldırım ve yeşilde devam eder, üstelik bir üst kat olmasına rağmen. Ekrem Hakkı Bey buna hep hayret ettiğini belirtmiştir. Bursa muradiyesiyle neredeyse 100 yıl sonra tekrar Orhan Camii'ne dönülür. Yapıda gözlenen ve hala esrarına kimsenin vakıf olmadığı garip uygulamalar arasında mihrap kitlesi üzerine yerleştirilmiş olan ilk bakışta tekkelerdeki çilehanelere benzeyen fakat bu yapıda tarikat işlevi bulunmadığı için çilehane olması imkansız oda ve buna ulaşan dar dehliz için şunları söylüyorum. Su yolu genişliğinde uzun, pek uzun iki tarafı bir berzahtan mihrap üstündeki kubbeli bir odacağı barınır. 3,5 metrelik bir oda için 32 metre boyunda bir dehliz yapmak Kavsal'ın alacağı şey değildir. Tek beğendiği şey Ekrem Hakkı Bey'in üst kattaki revaktır. Biraz hızlanarak devam ediyorum, oradaki cümleyi geçiyorum. Üç şerefeli cami hepimizin bildiği gibi Osmanlı mimarisinde erken devri kapatan ve bugün bizim klasik çağ olarak sonradan icat ettiğimiz devrimle adlandırdığımız devri açan yapıdır. Daha önce Anadolu mimarisinde ancak bazı mütereddit belirtileri hissedilebilen birçok yenilik bu eserde şaşırtıcı bir olgunlukla buradaki şaşırtıcının altını çizmek lazım, karşımıza çıkar. Ve ondan sonra merkezi kubbe etrafında bütünleşen Osmanlı mimarisinin alameti farikası olan Selahattin Camii'leri devri başlar. Hayatı hakkında felçli olduğu ve devamlı tezkere üzerine dolaştırıldığı dışında hiçbir şey bilmediğimiz maalesef Üstad Mustahittin, mimar, sanırım Osmanlı mimarisinin en önemli figürlerinden biri, belki de en önemlisi. Ekrem Hakkı Ayverdi'nin meşhur külliyatın ikinci cildinde Üç Şerefeli Camii'ye ayrılan uzun bölüm adeta bir metiyeler koleksiyonu. Bunları geçmek istiyorum. Zamanı çok fazla aşmamak için. Avluyu kusursuz bulur. Daha sonra Sinan dönemindeki avlularla kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu söyler. Kalem işleri ne yazık ki son restorasyonda bu gördüğünüz özgün halini kaybetti. Yani elimizdeki diyalar öğrenciler için çektiğimiz resimden çok kısa bir süre içinde arşiv fotoğraf haline geliyor Türkiye'de. Çünkü restorasyon adı altında üzerinden zamane renkleriyle geçiliyor. Ben sonuç kısmını çok kısaca özetlemek istiyorum izniniz olursa. Ekrem Hakkı Bey bu üç eserden Orhan Camii'nin, Üç Şerefeli Camii'nin Osmanlı mimarisinin gelişim çizgisindeki önemlerinin altını çizmiş. Ayrıca bu iki eseri takdir etmiş ve sevmiştir. Buna karşılık Osmanlı mimarisi denilen devin sakat çocuğu olarak nitelendirdiği Hüdavendigar Camii'ni acımasızca eleştirmiş, hiç haz etmediği bu binanın varlığından adeta rahatsız olmuştur. Bunu hissedersiniz metinlerde. Burada takdir etmek ve sevmek kelimelerini özellikle tırnak içine almak istiyorum. Biliyorum günümüzde akademik çevrelerde geçerli olan yaklaşım, üzerinde çalıştığımız eserlerle herhangi bir duygusal ilişkiye girmemek ve onları sırf entelektüel düzlemde bir ilgi odağı olarak görmek. Ama bu pek mümkün olamıyor. Hepiniz buna katılırsınız. Kanaatimce araştırmacı eser ilişkisi, arada ilgiden öte muayyen bir muhabbet yoksa cazip bulmadığınız biriyle hayat boyu evli kalmak gibi bir kabus. Bir şey birazcık da seveceksiniz. Yani nefret ede bütün bir hayat Bizans sanatıyla ya da Osmanlı sanatıyla uğraşılmaz. Ekrem Hakkı Bey'in bu eserlerle olan ilişkisini iki boyutta ele almak lazım. İki düzlemde belki daha doğru. Mimari eserin tahlili, ikincisi mimari eseri takdir etme, beğenme veya beğenmeme. Ekrem Hakkı Bey'in doğrudan mimarinin analizine ilişkin tespitleri son derecede sağlamdır ve isabetlidir. Biraz önce Aydın Yüksel Hoca o kadar güzel anlattı, onu tekrar etmiyorum.
mühendis mimar olması, restorasyon tecrübesi ve benim için çok önemsediğim bu kültürü, bu mimari yaratan kültürü müsteşrikler gibi dışarıdan değil, bizzat içeriden tanıması. Yani devir kadim efendisi olması bir anlamda. Burada bir hoş sözü var. Malzemenin ve inşaat tekniğinin dikte ettiği hususlara vakıf olmadan mimari eserleri inceleyen bazı müellifler hatalar için şu tabiri kullanıyor. İnşaattan tegafül. İkincisi mimari eseri takdir etme, beğenmeme meselesi. Ekrem Hakkı Bey ve onun kuşağına mensup olan araştırmacıların karşısında yine az önce söylendi, tekrar etmek istemiyorum. Genelde Türk sanatını, bu arada Osmanlı mimarisinin külliyen reddeden ya da en azından onun orijinalitesini kabul etmeyip Arap, İran, Bizans kırması olarak niteleyen tabiri caizse bir garp cephesi vardı. Burada Leon Carmier'den ve Texier'den alıntılar var, onları tekrar etmiyorum. Bu ön yargılı tutuma karşı Ekrem Hakkı Bey'in mensup olduğu kuşak bir tür müdafaa refleksi içinde araştırmaları yürütmek durumunda kaldılar. Bazı durumlarda özellikle Batı'nın hayranlığına mazhar olan Bizans mimarisiyle olan ilişkilerden rahatsızlık duymaları bu halet ruhiyeliyle açıklanabilir ve anlaşılabilir. Keza bugün Osmanlı baroğu ya da rokokosu olarak adlandırdığımız üsluba karşı takındıkları nispeten soğuk tavır da bununla ilişkilidir. Ancak şunu kabul etmeliyiz. Ayverdi'nin bu nefsi müdafaa tarafından tetiklenen gayretli çalışmaları olmasaydı, erken Osmanlı devrinin zengin mimari mirası layıkıyla tanınamamış ve asıl önemlisi özgünlüğü tartışma konusu olmaktan çıkmış bulunmayacaktı. Bizim kuşağımız bu ilk aşamanın sonucunda hasıl olan emniyet duygusu içinde şimdi rahatlıkla herhangi bir eziklik duygusuna kapılmadan yabancı etkilerden söz edebiliyoruz. Onların sayesinde. Bu vesileyle Ekrem Hakkı Ayverdi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Efendim, hürmetler ederim ve sabrınız için teşekkür ederim. Bilgisi için çok teşekkür ederiz. Pek acayip şeyler. Erken Devir Osmanlı Türbeleri isimli bilgisini sunmak üzere Yardımcı Doçent Doktor Sayın Suna Çağaptay'ı kürsüye davet ediyor. Teşekkür ederim. davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle şahsi bir not iletmek istiyorum. Benim Ayverdi ile tanışıklığım oldukça genç. 2001 yılında tanıştım ilk defa. Arkeoloji okudum Türkiye'deyken ve o dönemde okuduğum okulun müfredatı Orta Çağ dersi adı altında Bizans, Ermeni ve Selçuklu mimarisini inceleyen bir kapsama sahipti. Her şey 1300'lerde duruyordu Anadolu'da. Bu nedenle Ayverdi'yi tanımadım. Sonra doktoraya Amerika'ya gittiğim zaman doktora danışmanım, kendisi ünlü bir Bizans uzmanı, Bahâ. Çalışmak istediğim konuyu söylediğimde, geç Bizans, erken Osmanlı'nın Anadolu'daki sürecini çalışmak istiyorum dediğimde, Ayverdi'ye baktın mı diye sordu. Büyük bir şokun ardından kütüphaneye gidip sanıyorum 4 yıllık Amerika geçmişimde kütüphanemde sabit kalan 6 ciltlik eseriyle bütün hayatımı eşlik eden bir akademisyen ya da bir araştırmacı kimliğine döndü Ayverdi. Şimdi bugün öncelikle ondan değil ama başka bir önemli şahsiyetten bahsetmek istiyorum. Yazdıklarıyla bana anlatılmış olan Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar 5 Şehir adlı kitabında Bursa kısmında Bursa'nın 1326'da fethedilmesinden 15. yüzyılın başına kadar iliklerine kadar Türk ve Müslüman bir şehir olmasından bahsediyor. Burada şiirsel anlatır bunu. Ama dediğim gibi doktora çalışmalarım sırasında Kuzeybatı Anadolu'nun Bizans hakimiyetinden Osmanlı hakimiyetine geçmesini mimari ve yapılı çevre kapsamında incelemek istediğimde aklıma gelen sorulardan birisi Osmanlılar Bursa'ya geldiğinde nasıl bir şehir vardı karşılarında diye. Bugünkü konuşmamda hem çalışmalarımda arşivde bulduğum yazılı ve görsel
kaynaklarla, özellikle seyyahlar tarafından saklanan, hem de tarafından yürütülen arkeolojik araştırmaların sonuçlarıyla ilgili bir sunum yapmak istiyorum. Bursa, Bizans dönemindeki adıyla Bursa şehri, burada Hüttinger haritasında gösterildiği gibi oldukça aslında küçük ve mütevazi bir şehir ve kaplıcalarıyla ünlü Bizans imparatorlarının sıkça su kaynakları için geldiği bir nokta. Çoğu zaman seyyahlar tarafından bazen gerçekçi, bazen de karikatürize bir biçimde resmediliyor. Burada bir seyyah betimlemesinde Spon ve Dâir'in 1682 yılında yaptığı betimlemede oldukça karikatürize bir Bursa imgesi görüyoruz. Arkada Uludağ'ın eteklerine yaslanmış ve şurada 3 numarayla belirtilen kuleyi ve kaleyi görmeniz mümkün. Şimdi var olan kaynaklara dönecek olursak, 1862'de şehrin 1855 yılında depremde büyük ölçüde tarih olmasından sonra şehrin valisi tarafından hazırlatılan kadastro haritasında hem iç kaleyi hem de türbelerin olduğu kısmı görmek mümkün. 1326'da şehrin Osmanlılar tarafından alınmasından önce Bursa şehrinin aslında Helenistik ve Roma kalesi sınırları içerisinde sıkışmış. Evler, iç kale kalıntısı ve 4 manastırdan oluştuğunu söylememiz mümkün. Tabii burada bugün benim asıl olarak konuşacağım şey, konuşma başlığında da söylediğim gibi erken dönem Osmanlı türbeleri. Özellikle bugün Osman ve Orhan Gazi türbelerinden bahsedeceğim. Ekranda görüyorsunuz ilki Osman Gazi Türbesi, bu da Orhan Gazi Türbesi. Tabii bu türbelerle ilgili olan enteresan bir şey, her iki yapının da 1855'teki depremde ciddi oranda tahrip olması, ardından 1870 yılında Abdülaziz'in davetiyle gelen Lyon Harbiye tarafından yeniden inşa edilmeleri. Ve biz biliyoruz ki tarihi kaynakları doğru olarak kabul edecek olursak, Osman ve Orhan Gazi şehre ilk geldiklerinde manastırların bulunduğu bölgede Prodromos Manastırı'nda, Osman Gazi Vahtisane'de, Orhan Gazi'de, ana kilisede gömülmek üzere böyle bir istek, daha doğrusu böyle bir tarihiyle yazılı gerçekten bahsetmek mümkün. Ve gördüğümüz yapıların herhangi bir Bizans yapısıyla alakası yok. Tanzimat dönemindeki yeniden inşa edilen yapıları görüyoruz. Benim için burada önemli olan bu yapıların Bizans dönemi halini ya da Osmanlıların şehri aldıktan sonra müdahaleleri halini bulmak ya da görmek mümkün olur mu sorusuydu. Bu nedenle bir araştırma projesi yapmaya başladım. Ekranda Teksiye tarafından 1864 yılında ölçekli olarak çizilen Osman Gazi Türbesi'ni görüyorsunuz. Bu Prodromos Manastırı'nın vahtisanesi. Ayverdi Osmanlı Mîmârîsinin ilk Devir kitabında bu çizime oldukça büyük bir yer ayırıyor ve duvar kalınlıklarını çok gerçekçi bulmadığı için duvar kalınlıkları özellikle iç alanda, nişlerin olduğu kısımda 1.3 metre. Pek acayip bir şey diye yorumluyor. Buradan da benim konuşmamın başlığı ortaya çıktı. Hem planda, yer planında hem de cephe düzeninde sekizgen planlı ve yüksek kubbeli bir vaftishane yapısı görmemiz mümkün. Yalnızca Teksiye değil, başka seyyahlar tarafından da bu yapıya ilgi gösteriliyor. Löwenhjelm adında İsveçli bir diplomat ve sanatçı 1827 yılında Osman Gazi Türbesi'ni resmediyor sulu boya teknikle ve Teksiye'nin verdiği bilgiler ve bulgularla örtüşen detayları görmek mümkün. Yine sekizgen planlı bir yapı ve yüksek bir kubbe yapısını görmemiz mümkün. Tabii böyle bir veri varken ve Bizans kaynaklarında ya da Osmanlı döneminin kaynaklarında tarihlemeleriyle ilgili herhangi bir yorumlama yokken bir arkeolog ya da sanat tarihçisi olarak yapmam gereken nelerle karşılaştırabilirim sorusuydu. Birkaç örnek göstereceğim. Mesela Porto'daki Portonos Tapınağı milattan sonra 3. yüzyıl ortasına tarihleniyor. Plan olarak benzerlikler gösteriyor. Bir başka örnek Minerva Medica Tapınağı yine Roma'dan milattan sonra 4. yüzyıl Osman Gazi'nin vaftishane detayıyla benzerlik taşıyor. Her ne kadar plan olarak çok benzemese de ki burada özellikle bir koridor yapısından bahsetmek mümkün.
Yine de sekizgen olması ve vahdishane vasfı görmesi nedeniyle Roma'daki Lateran vahdishanesinde karşılaştırmak mümkün olabilir. Seyyahların ilgisini çeken diğer türbe de Orhan Gazi Türbesi. Dediğim gibi Prodromos Manastırı'nın ana kilisesinde görülüyor. Orhan Gazi 1362 yılında ölümünden sonra. Kasap tarafından yapılan bu kara kalemle türbenin detaylarını görmek mümkün ve ilk baktığımız zaman bize Bizans kiliselerinin ana alanda, özellikle doğu noktasında büyük bir çıkıntı yapan büyük apsis ve iki yan apsis görmek mümkün. Şöyle ve şöyle. 786'da yapılmış bu. Yine Löwenjern, İsveçli sanatçı, bitirilmemiş bir sulu boyadan kasada gördüğümüz detayları gösteren detaylar içeriyor. Yüksek kubbeli bir kubbe örtüsü görüyoruz ve kare plan haçlı muhtemelen bu noktada, arkada ve yanlarda gördüğümüz detaylarla kiliseyi betimlemişler. Catenacci bir başka seyyah 1835'te gezdiği zaman resmediyor ve hem Löwenjern hem de kasayla örtüşen detayları yine görmemiz mümkün. Tabii Orhan Gazi'nin türbesi için de aynı kıyaslamayı yapma zorunluluğunda hissettim. Gördüğümüz kare haç planlı kilise, çıkıntılı apsisi ve yan apsisleriyle birlikte ve örgülü ve süslü cephe düzeni ile birlikte Bizans mimarisinde 10. yüzyıldan 14. yüzyılın sonlarına kadar yaygın olarak gördüğümüz bir plan, büyük coğrafyasında. Burada iki örnek göstereceğim. Theotokos Kilisesi, Hosios Lukas Manastırı'ndan, Yunanistan'dan 10. yüzyıl ortası. Bir başka örnek de 12 Havariler Kilisesi, Selanik'te 14. yüzyıl ortasına tarih veriyor. Kasa'nın yaptığı çizimi hatırlayacak olursak özellikle çok belirgin benzerlikler olduğunu söylememiz mümkün. Cephelere bu kadar bakıp kıyaslama yaptıktan sonra yardımımıza bu noktada bir başka seyyah yetişiyor. Kovel 1675'te bir Orhan Gazi Türbesi eskizi yapmış. Kovel seyyah notlarında bu planı açıklarken şurada gamma ile belirtilen noktada Osman Gazi'nin gömüldüğünü ve bunun manastırın vahdishanesi olduğunu, sonra uzun bir narteksten, geniş bir narteksten geçip betalarla belirtilen nokta, ana kiliseye vardığınızı ve burada da Orhan Gazi'nin gömüldüğünü söylüyor. Bu arada kasa başka detaylardan da bahsediyor. O detayları biraz sonra değineceğim ama burada önemli olan aslında bu baktığımız yapının genel tarihçisi hakkında bazı yorumlamalar yapabileceğimiz. Genel Bizans mimarlık tarihi kültürü içinde bu tip yapılar aslında hayatlarına bir bazilika olarak başlıyorlar ve dikdörtgen planlı oluyorlar ve liturjideki değişikliklere bağlı olarak Orta Bizans döneminden itibaren kiliselerde küçülmelere gidiliyor. Vahdishaneler kullanım dışı oluyor. Ve muhtemelen bizim gördüğümüz Bursa'daki Prodromos yapısı da ilk olarak 5. ya da 6. yüzyılda inşa edildi. Bir bazilika ve vahdishanesiyle birlikte. Sonradan 10. yüzyıldan itibaren bir değişikliğe gitti. Diğer karşılaştırmalı detaylar tarihlememize ışık tutacak. Aşağıda Catenacci'nin yaptığı çizimde özellikle kubbe detayı ve kare haçın kollarından bir tanesinin Laskarit dönemi mimarisinde Batı Anadolu'da ve Kios Adası'nda ya da Sakız Adası'ndaki Bizans kiliseleriyle büyük benzerlik taşıdığını söylememiz mümkün. İki örnek gösteriyorum. Bir tanesi 12 Havariler Kilisesi Pirgi, Sakız Adası'nda 13. yüzyıl. Diğeri de Vafa Gölü'nde, Laskaritlerin yoğun olarak yapı bıraktığı bir bölgede. 8 numaralı Kahvehasar Adası'ndaki kilisede Catenacci'nin yaptığı çizimdeki detayları görmemiz mümkün. Muhtemelen dediğim gibi kilise hayatına bir bazilika olarak başlıyor ama sonra Orta Bizans döneminde o kare haçlı plana dönüyor ve bunu da rahat kıyaslayabileceğimiz şey Laskarit dönemi mimarisindeki kare haçlı yapılar ki Bursa Laskaritler için önemli noktalardan, şehirlerden bir tanesi oluyor. Eğer Bizans kaynaklarının bahsettiği detayları dikkate alırsak. Bizans kaynaklarında bahsedildiği üzere Orhan Gazi Türbesi'nden bize günümüzde kalan en önemli detay ve Bizans'tan orijinal olarak kalan detay yapı içindeki döşemeler, opus sectileler. Burada 4 farklı fragman görüyorsunuz ve bunların
yüzyıla tarihleneceğini söylemek mümkün. Diğer iki küçük panelde, şurada ve şuradaki panel, Bizanslı bir yazar tarafından Laskaritlerin, imparatorlarının, Vatasses'in ve eşi Ayverdi'nin manastıra yaptığı onarım projesinin bir kısmı olarak özetleniyor. Ottoseklilerin bugünkü durumuyla ilgili iki fotoğraf göstereceğim size. Dediğim gibi büyük panelleri 11. yüzyıl ortasına tarihlemek mümkün ama küçük paneller 13. yüzyılda bu Laskarit ailesi tarafından yapılmış paneller olmalı diye düşünüyorum. Kovel başka detaylar da veriyor az önce söylediğim gibi. Bunlar kilisenin yapının tarihlemesine de ışık tutuyor. Mesela şurada gördüğünüz detay sintronom. Bu ana apsisin içinde yer alan oturma kısımları, ruhani sınıfın oturması için ayrılan kısım. Bu yalnızca Bizans mimarisinde erken Bizans kiliselerinde olan bir şey. 6. yüzyıldan sonra 7. yüzyılın başından itibaren tamamen kaybolan bir özellik. Bunun kilisenin içinde var olması bize kilisenin tarihlenmesi ya da inşaat tarihi hakkında önemli bir detay veriyor. Bir başka detay, Kovel'in oldukça garip eskizlerinde görebileceğimiz gibi Kovel'in daha çok sepete benzeyen sütun başları diye özetlediği sütun başları. Bu da yine yalnızca Kovel'in anlattığı Orhan Gazi Türbesi'nin iç mekanında değil, aynı zamanda bugün Bursa Kalesi'ni ziyaret edecek olursanız Alaaddin Camii'nin girişinde ve Trilye kasabasında Fatih Camii'nin girişinde, ki kendisi 9. yüzyıla ait bir kilise, 9. yüzyıla tarihlenen bir Bizans kilisesi aslında ve sporla malzemeden inşa edilmiş bir yapı. Ve Pitya'dan, Yalova'dan yine 6. yüzyıla tarihlenen sütun başlarını görmek mümkün. Ve son bir hipotez olarak bu iki yapının her zaman birbiriyle ilişkili olduğunu, aynı kompleksin parçası olduğunu ifade etmek için iki farklı seyyar çizimini yan yana kullanıp size her iki çizimde de kubbe detaylarını göstermek istiyorum. Bu yapıların bir arada var olduğunu gösteren ama zaman içerisinde değişip plan değişiklikleri yaşadıklarını da gösteren bir detay. Bütün bunlar ortaya çıktıktan sonra, doktora tezimi savunduktan sonra yeni bir yetkiye sahip oldum. Arkeolojik araştırma yapma yetkisi. Bu yetki kapsamında da Bursa'da İçkale'de, şurada göreceğiniz üzere kalenin kuzey kısmında yeraltı görüntüleme radarı denilen yöntemle bir yüzey araştırması gerçekleşti. Burada Ekim'in nasıl, daha doğrusu ekipmanın nasıl işlediğini anlatmak istiyorum. Bir yazılıma dair bir program bu. Yer altına elektrik sinyalleri, manyetik sinyaller yolluyor ve yer altındaki kalıntıların yoğunluğuna ve tipine göre makineye geri bildirim yapılıyor. Ve bu bildirimlerden sonra akşam yazılıma gelen dataları proses ediyoruz, işliyoruz ve ne tip buluntularla karşı karşıya çıktığımıza bakıyoruz. Şimdi Google haritasında tekrar özellikle araştırma yürüttüğümüz türbelerin olduğu kısım, Ordu Evi'nin bugün Ordu Evi tarafından kullanılan İçkale'ye denk düşen kısım ve saray ve çay bahçelerinin olduğu kısmını ayrıca göstermek istiyorum. Dediğim gibi işlemde önce aygıta giden, cihaza giden değerler bir dikey profilde okunuyor. Burada çerçeveler içerisinde mimari detayları görmeniz mümkün. Mesela şurada bir duvar kalıntısı var. Bir tophane parkının içinden türbelerin olduğu bölgeden göstermek istiyorum. Bir tane Ordu Evi'nden, bir de vaktin yeterse dış alandan bir yerden göstermek istiyorum. Şimdi burada 15 santim aralıklarla okunan profiller var. 0.8'den itibaren başlıyor, özür dilerim 0.6'dan itibaren başlıyor ve 2.1-2.4 metreye kadar inen bir derinlik söz konusu. Bu ilk noktalarda çok fazla detay yok ama şurada itibaren kare yapılı bir plana sahip bir yapı olduğunu görüyoruz. Ve sonra 1.2-1.5'te uzunluğu 13 metre, genişliği de 6.5-7 metre kadar olan ve doğu noktasında apsisli bir yapıya sahip olan bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz. Ve sonra bu yapının daha sağlamlaşarak aşağıya doğru indiğini ve 2.4'te de
daha kalın, yan yana giden duvarlardan oluşan ve kalınlıkları 2.4 metreye kadar ulaşan duvarların olduğu bir başka evreye geliyoruz. Muhtemelen bu 1.2-1.5 metre diye gördüğümüz kısım, Bizans mimarisiyle ilişkilendirecek olursak eğer, Orta Bizans dönemine denk geliyor. Sonra 1.5-1.8 erken Bizans dönemi olabilir diye düşünüyorum. Stratigrafisine bakacak olursak eğer. 2.1-2.4 metrede geç Roma dönemine tarihleyebileceğimiz bir detay. Burada önemli olan tabii aramızda mimar olanlar ve mimarlık tarihi çalışanlar var. 2.4 metre kalınlığında bir duvar görmek oldukça enteresan bir detay. Bunu genelde soruyorum ders anlattığım zaman öğrencilerime ve onların sorusu biraz şaşkınlık yaratıcı oluyor. Gerçekçi bulmuyorlar Ayverdi gibi. Acayip bir değer olarak görüyorlar. Ama özellikle geç Roma döneminde istinat duvarlarında çok kalın ölçekli, değerli duvarlar bulmamız mümkün. O yüzden bu baktığımız noktanın geç Roma dönemine ait bir nokta olabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki özellikle Pliny tarafından, Pliny'nin vali olduğu dönemde şehirde pek çok tapınak, hamam ve su değirmenleri projelerin yapıldığını biliyoruz. Bir de türbeden bir detay göstereceğim. Burada profillere çok fazla dikkatinizi vermeden aslında şurada farazi bir çizgi olduğunu işaret etmek istiyorum. Profillerin bize verdiği duvar kalıntıları ışığı altında. Burada muhtemelen uzunluğu 12,5 metreye kadar giden kıvrımlı, yine doğu yönleniminde bir apsis kalıntısı var. Eğer gerçekse bu tabii yani kazma fırsatı olduğunda anlayabileceğiz. Orhan Türbesi'nin bugün konumlandığı noktanın altında oldukça geniş çaplı bir apsisli yapı bulmamız mümkün. Ordu evinden bir nokta göstermek istiyorum. Ordu evi Bizans döneminde iç kale olarak kullanılıyor. Osmanlıların saray olarak kendilerine ayırdıkları nokta. Burada 14 numaralı gridde 12'ye 6,5 değerlerinde bir yaşama alanına ait bir yapı bulduğumuzu göstermek istiyorum. Bunun haricinde sur kalıntısına ait detaylar bulduk ama onunla ilgili bir fotoğraf maalesef. Bu da bu sur detayıyla ilgili, özür dilerim varmış, hatırlamıyorum. Sur, eğer burada şehir haritasına bakacak olursak, yarım daire biçimli burçlardan bir tanesinin silüetini ya da detayını gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet, son olarak da bugün Çay Parkı olarak kullanılan ve hastanenin karşısında olan noktadan bahsetmek istiyorum. Burada geçmiş yıllarda müze tarafından kurtarma kazıları yapıldı ve bu kurtarma kazıları sırasında bulunan kazı ve stratigrafik değerlerle örtüşen yeni yapılar saptadık. Bunlar daha çok yaşama alanları. Tabii bütün bunlardan nereye gidebiliriz? 3 fotoğrafla, daha doğrusu 3 Löwengen çizimiyle bitirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Pükürtlü Hamam noktasından iç kaleyi gösteren detay. Burada sur duvarlarını görebiliyoruz. Ve muhtemelen burada Şehzade Camii'nin minaresini görüyoruz. Biraz daha şu noktaya baktığımız zaman bir kubbe detayı görebiliyoruz. Bu Prodromos Manastırı'nın yani depremden 1855 depreminden önce şehre gelme şansını bulmuş Löwengen'i detaylandırdığı Orhan ve Osman Gazi türbelerinin çatısını görmek mümkün. Üftade Camii noktasından yine Prodromos Manastırı'nın detayını görüyoruz. Orhan Gazi Türbesi'nin bulunduğu nokta, kubbe detayı ve Karahaç'ın kollarını görmemiz mümkün. Ve son olarak Emir Sultan'dan yine kaleye bakış veren bir detayımız var. Burada Şehzade Camii, Prodromos Manastırı ya da türbelerin bulunduğu kısım ve iç kaleye ait saray binasının olduğu kısmı görmek mümkün. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Ümit ediyorum ki bu, yani benim burada anlatmaya çalıştığım şey yalnızca bir başlangıç ve daha uzun süreçli bir projenin ayağı. Ve eğer kazı yapma şansımız olursa, Kültür Bakanlığı tarafından izin alabilecek olursa, yalnızca kazı değil, aynı zamanda bir arkeolojik park projesi de yürütmek istiyoruz.
Ve burada Bursa'nın çok görkemli ve ihtişamlı, yalnızca Osmanlılarla ilişkilendirilebileceğiniz değil de Osmanlı öncesi tarihiyle de ilişkilendirebileceğiniz bir perspektifini görmemizin mümkün olacağını, bugüne kadar çalışılmamış katmanların çalışılabileceğini ve bu şehrin Osmanlı ile özdeşleştirdiğimiz görkeminin çok daha görkemli bir hale dönüşeceğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Suna Çağaptay Hoca'ya teşekkürlerimizi bildiririz. Şimdi biraz sardığı için bir 10 dakika vaktimiz var soru ve cevaplar için. Soru sormak isteyen kime soracağını, hangi hocaya soracağını belirtelim. Şehzade Camii'nden bahsettiğiniz Şehadet Camii midir hocam? Evet. Şehadet Camii. Peki onun üzerine bir şey sorabilir miyim? Bu cami kiliseden çevrilme midir? Bilginiz var mı bu konuda? Yani öyle bir varsayım var. Yani bir iki hatırladığım yer var, ya da söyleyenler var sizin gibi. Ve bunu sınamak için Şehzade diyeyim yine. Şehadet Camii avlusunda da bir araştırma, tarama yaptık. Herhangi bir kalıntı yok altta. Onun planı aslında çok tartışmalı. Bir iki fotoğraf var, albümden çıkma, Abdülhamid albümünden ve burada Ömer'in yaptığı çizimlerde muhtemelen tersine planlı bir yapı olabileceğini düşünüyorum. Herhalde başka bir soru yok. Saat 11-15'e kadar bir kahve sıraya üzerine çalışarak Osmanlı şehirlerini ve mîmârisini araştırmayı başlamış biri olarak ben de Ekrem Hakkı Ayverdi'yi her zaman başvurduklarım arasında tuttum ve sürekli tartıştığım kişiler arasında da şimdi de olsa kaldı. Dolayısıyla bu toplantıda onlarla ayrıca sevindim. Tebrik çalıştığı Osmanlı İstanbul'un erken tarihinde önemli yere sahip. Birbirinden 500 senelik bir süreyle ayrılan bağlantılı ama oldukça da farklı iki belgeye işaret ediyor. Biri 1455 tarihli İstanbul'un elimize ulaşan ilk tahvili, belki tahvilleri demek lazım olduğunu düşüneceğim şimdi. Galata'nın ve Konstantiniye'nin hane, dükkan, kilise, manastırlarının ve bunların sakinlerinin, Galata'da bu sakinlerin maddi yükümlülüklerinin dökümünü içeren Suriçi İstanbul'u kapsayan kısmı şehrin aşağı yukarı 1/3'ünün batı kısmını kapsayan 32 varaklı bir belge. İstanbul'un Osmanlılarca ele geçirilmesinden 2,5 sene sonra tamamlanmış bir sure, daha önceki bir belgenin kopyası. Bir özelliği de keşfedilmesinin Ali İnancı'nın 1970 senesinde müjdelemesiyle belgenin 2010 senesinde yayınlanması arasında geçen 40 sene. İkincisi bir arşiv belgesi değil, İstanbul tarihinin yazım açısından önemli bir doküman. Burada anısına toplandığımız Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Fatih Devri sonlarında İstanbul mahalleleri, şehrin iskanı ve nüfusu adlı kitabı. Ayverdi bu kitapta şehrin yerleşim dokusu ve sakinleriyle ilgili o zaman bilinen en eski tarihli belgeleri, sistemli bir dökümüyle şehrin mahallelerinin 15. yüzyıl sonlarındaki bir listesini ve bunlar üzerine açıklamaları ve bir haritasını ortaya çıkarmış. Bu çalışma yayınlandığı 1958 senesinden günümüze kadar şehrin yerleşim dokusu konusunda sıklıkla başvurulan bir kaynak olmaya devam etmiştir. Kitap bir mahalleler listesi ve bir harita önerisinden daha fazla bir şeydir. Burada Ayverdi bir kuruluş anlatısı yaratır veya kuruluş anlatısını Fatih tarafından fethedilen, hızlıca ve başarıyla kurulan
kuran Türk ve Müslüman İstanbul'un hikayesi diyebiliriz buna. Bir de şehrin mahalleleri ve nüfus temelinde anlatı. Bu anlatı İstanbul tarih yazımındaki yerini pek de sarsılmadan korumuştur. Ayverdi anısına hatırlanan bu toplantıya davet edildiğinde bunun onları ayıran 500 seneye ve farklı karakterlerine rağmen bu iki belge üzerinde birlikte ve ayrı ayrı düşünmek için bir fırsat olabileceğine karar vermiştim. Amacım Ayverdi'nin oluşturduğu anlatıya 1455 tahlilindeki bilgileri eklemek değil. Ekrem Hakkı Ayverdi'yi 15. yüzyıl bürokratına benzetmek hiç değil. Daha çok hem tahliri hem de Ayverdi'nin mahalle çalışmasını şekillendiren kavramları ve çerçeveyi anlamaya çalışmak. Özellikle başlangıç noktamı şu öneri oluşturuyor. 1455'te şehri dolaşarak kaydeden kadın, sonraki 10 yıllarda ve yüzyıllarda şehri farklı nedenlerle tahlillerini yapan bürokratlar, mahkeme kayıtlarını tutan ulema, şehri mahallelerden oluşan bir bütün olarak kavramsallaştırıyorlar. Emlaki sınıflandırmaya ve vergilendirmeye, asayişe, hukuki süreçlere dair pratikleri mahallelerden oluşan bir bütün üzerine temellendiriyorlardı. Bu bir yandan da özellikle Hanefi hukukçuların şehir tanımları ve şehir içinde ulu cami ve mescitlerden oluşan bir mabedler hiyerarşisi ve buna bağlı bir mahalle fikri üzerinde duran tanımlarla da örtüşüyordu. Bunlar üzerine İstanbul hukuk tarihçisi Bahâ Johansen'in özellikle önemli çalışmasından yola çıkarak da söylüyorum bunu. Ayverdi'nin mahalle, iskan ve nüfus çalışması da bu parçaları ve bir arada oluşturdukları bütünü temel alan yapısıyla 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı dünyası içinde şekillenen pratikler üzerine kurulmuştu. Diyebiliriz ki tahrirci ve tarihçi şehrin işleyişine dair benzer bir varsayımdan yola çıkıyorlardı. Gelir hesaplamak, nüfus kaydetmek veya tarih yazmak birbirinden ne derece farklı işler olursa olsun mahallelerin dökümü ve toplamı bilginin üzerine inşa edileceği bir matriks oluşturuyordu. Burada ilgimi çeken bir mahalleler toplamı olarak tanımlanan şehrin 15. yüzyıl ve sonrası Osmanlı dünyasında ve modern şehir tarihi yazımında kavramsal ve temsili devamlılığı. Bu örtüşmeyi ve devamlılığı irdelemek, şehrin tarihini anlamak, yeni kavramsal çerçeveleri formüle edebilmek için de bir yol oluşturabilir. Birlikte ve ayrı ayrı düşünmek demiştim. Aynı zamanda 1455 tahririnin şehrin yerleşim dokusu ve maddi çevresi açısından bana çarpıcı gelen birkaç noktasına da işaret etmek istiyorum. Fatih Devri sonlarında parçalardan oluşan bir mikroreyi getirdiği bir kopyası burada da Fatih Devri'nin sonlarında İstanbul mahallelerinde Ayverdi sözünü ettiğim belgelerden yola çıkarak bu dönem İstanbul'un 181 mahalleden oluştuğunu öne sürmüştür. Vakfiyelerin ve tahrirlerin dikkatli bir incelemesini, Hadikatül Cevami ve Ayverdi'nin kendi çalışmalarıyla karşılaştırılmasının bir ürünü olan bu çalışma bir bakıma dönem İstanbul'un yer yer boş, harap, mimarileri ve isimleri hızlı bir değişim içindeki mekanları üzerine sınırları belli mahallelere bölünmüş düzenli bir şehir imgesini nakşediyordu. Mahallenin nasıl tanımlandığı üzerine belki çok kısaca durmak gerekir. Burada sıklıkla başvurulan Halil İnalcı'nın İslam Ansiklopedisindeki İstanbul maddesinden kısaca aktarabilirim. Mahalle bir cami, kilise ve havranın etrafında oluşmuş ve kendisine has bir kimliği olan sosyal bir birimdi. Bu topluluğun üyeleri birbirlerine karşı sadece ortak menşe, din ve kültürle değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı sağlayan dış faktörlerle de bağlıydı. Mabet, toplu buluşma yeri ve mahallenin sembolü idi. Ayverdi'de yarı idari bir şahsiyet olarak açıklıyor kitabın giriş yazısında mahalleyi. Mescit etrafında toplanan imam ve yardımcılardan mürekkep bir belde çekirdeği olarak görüyor. Mahalle temelli tahrirlere dönecek olursak,
kaydetmeye, sınıflandırmaya, kontrol etmeye, vergilendirmeye yönelik modern zaman tarihçileri için de şehrin yerleşim haritasını oluşturmak için zengin bilgi içeren bu belgelerin kurduğu matrix aynı zamanda eksik ve dışlayıcıdır da. Bir yandan şehir sakinlerinin bürokratlardan farklı olabilen öznel mahalle ve yer tanımlarını ve aidiyetlerini dışlar. Bu nedenle tahrirlerin ana başlıklarında bulunmayan ama sakinlerin verdikleri referanslar nedeniyle kayda geçmiş çok sayıda mahalle ismiyle karşılaşırız. Ayverdi'nin bu defa Ömer Lütfi Barkan'la birlikte yürüttüğü bir başka önemli çalışmada ve bunun konusu olan belgede İstanbul'un 1546 tarihli vakıf tahririnde bu açıkça görülebilir. Bir diğer dışlayıcı boyut da şehrin gayrimüslim cemaatlerini kaydetmeye yönelik belgelerde bulunan hemen hemen tümüyle farklı mahalle dökümlerinde karşımıza çıkar. 1540 ve 45 yıllarının tarihlerini taşıyan iki cizye defteri, bunun en çarpıcı, belki üzerinde en az durulmuş belgeleridir. Burada bir başka İstanbul tarihçisini Stefan Yerasimos'u da anmak isterim. Kendisi seneler önce bu belgelerin bu konu için önemine dikkatimi çekmişti. Kapsamlı 1546 tahririnden birkaç sene önce tamamlanmış bu cizye defterlerinde bu dönemin vakıf belgelerinde hiç karşılaşmadığımız ama bazıları 1455 tahririnde bulunan, bazıları vakıf belgelerinde 1520'lere kadar kaydedilmeye devam eden gayrimüslim mahalleleri buluruz. Mahalleler, bürokratlar ve şehirliler nezdinde farklı yerlere ve farklı nirengi noktalarına tekabül edebilirler. Ve aynı zamanda bürokratlar nezdinde Müslim ve gayrimüslim cemaatler söz konusu olduğunda bazıları aynı alanı kapsayan farklı mahallelerden oluşan bir şehir vardır. Yerdeki yaşanan mahalle ise İstanbul ve başka şehirler bağlamında pek çok tarihçinin dikkat çektiği gibi hemen hiçbir zaman yalnızca tek bir dini ve etnik grubun üyelerini barındırmaz. Şehirlilerin zihinsel haritası hiçbir zaman bürokratların kayıtlarındaki harita ile tamamen örtüşmez. Bu noktaları da göz önünde tutarak 1455 tarihli belgeye ve onun düzenleniş şekline dönmek istiyorum. Önce de belirttiğim gibi bu şimdiki halde eksik olarak elimize ulaşmış bir belge. Galata'nın tümünü, Suriçi İstanbul'un zannediyorum Arkadius Forumu, belki Aksaray, bir pointer'ım yok görebilirsiniz. Konstantin duvarının çevresi ve belki biraz daha doğusu olan kısımları kapsadığını zannediyorum ama özellikle de Sur boy, deniz ve Karasuru boylarını ve içeride de çok sayıda manastır alanı. Yine de 1455 tarihli bize Osmanlı İstanbul'unda yerleşim dokusunun oluşumu, kesinti ve devamlılıkları, düzen ve düzensizlikleri, tahrirde adı geçen Kara Ferya Kadısı Mevlana Müslihiddin ve bu işle görevlendirildiğinde Tursun Bey'in tarihinde okuduğumuz Cübbe Ali ve şehirliler arasındaki pratik ve algı farklarından oluşan bir resim sunuyor. Ve ayrıca Osmanlıların şehirdeki ilk yıllarını çevreleyen fakirlik ve yıkıntının bir resmini sunuyor. Boş evler, boş kilise ve manastırlar, mesken olarak kullanılan kiliseler, kurşuna alınmış bir kilise, kapısız evler, saz örtülü binalar, pek çok yapının harap veya haraba müteveccih olduğu kasvetli bir şehir portresi. Tahrir, sakinleri arasında dikkat çekecek sayıda ama, kötürüm, mefluç, mecnun ve mecnune, pir-i-fani ve acuze-i fani, dul, kısacası şehri terk edemeyip geride kalmış gibi görünen İstanbulluların günlük hayatlarını değilse de varlığını ve yeni otorite ile karşılaşmalarından bazen birkaç anla aktarıyor. Mayıs 1453'ten tahririn yapıldığı ya da Galata kısmının tahririnin bittiği Aralık 1455'e kadar geçen 2,5 sene içinde şehri fetih esnasında terk edip yeniden dönen, cizye konulduğunda yeniden terk eden veya önce şehirde kalıp sonra giden,
karısını veya kocasını, karısını ve çocuklarını geride bırakan, Sakız Adası'na gidip yeniden şehre dönen, sonra tekrar giden, geride kalıp kocasının haracını ödemek zorunda olan, esir edilen, bunların tümü sadece Galata'da, halen esir olan veya azat edilen insanların izlerini buluyoruz. Ve bir derecede de olsa yeni gelenlerin çarpıcı hareketliliğini izleyebiliyoruz. Fetih'ten sonra gelenlerin önemli bir kısmının, büyük çoğunluğu Müslüman ve Türk isimli, çoğunluğu Batı Anadolu şehir ve kasabalarından gelmiş kişilerin bu 2,5 senelik süre içinde şehri terk ettiklerini, yerlerine daha az sayıda da olsa yeni sakinlerin yerleştiğini, Aşık Paşazade'nin ve anonim tarihlerin detaylarıyla ve içeriden bir bakışla anlattıkları modern zaman tarihlerinde de yerini bulmuş bir hikaye bu. 1455 belgesinde açıklıkla takip edebiliyoruz. Tahrirlerin, şer'i mahkemelerin, sicil kayıtlarının, saraydan çıkan ve Osmanlı tebaası ile ilgili hükümlerin bir özelliği, cinsiyet, yaş, din, etnisite, şehir, meslek bazlı kimlik tanımlamaları. 1455 tahlili de bir mülkiyet ve yükümlülük haritasının yanı sıra bir kimlik haritası da çıkartıyor. Bu tanımları bir sıralama içinde görmek mümkün. Yahudi, Nasrani, Müslüman, Rumi oldukları, hangi şehirden geldikleri, zaman zaman meslekleri kaydediliyor. Yaşlı ve sakat bireyler, dullar, çocuklar kayıtlı. Dikkatimi çeken bir nokta, bu döküm içinde İstanbullu olarak tanımlanan tümü erkek bireyler. Tekirdağlı, Bursalı, Edirneli, Çorlulu, Gelibolulu çok sayıda şehir sakininin yanında İstanbullular da olmasında hiçbir şaşırtıcı yön yok tabii ama çarpıcı olan sayıları. Bunlar 11 kişi, 8'i Sur içinde, 3'ü Galata'da sakin. Bu dönem İstanbul'da 11'den fazla İstanbullu olduğunu kesin olarak kabul edersek kimlerin ve neden İstanbullu olarak kaydedildiği merak konusu. Yalnızca 4 mescidin kaydedildiği bu alanda mahallelerin yarısına yakını manastır ve kiliselere referansla kaydedilmiş. Diğerleri bu dönemin başka belgelerinde olduğu gibi önemli nirengi noktaları, şehir kapıları, anıtlar ve muhtemelen saraylara referansla aktarılmış. Manastırların mekan açısından belirleyiciliği metinde ve metnin görsel düzeninde de izlenebiliyor. Osmanlı şehir tahrirlerinin mahalleler üzerine kurulu yapısı, Geç Bizans İstanbul'un manastırlar üzerine kurulu yapısı ile örtüşüyor. Bu karşılaşmada daha çok mahalle ama bazen manastır baskın çıkıyor. Burada yatay tek çizgiler olarak gördüğünüz başlıkların biri Stüdyos Manastırı ve sonunda toplamı veriliyor. Bir tanesi de Samatya Mahallesi. Mekansal düzeni ve mekansal referansları takip etmemize en yakından olanak veren alanlar Suriçe İstanbul'un manastırları. Bu Bizans İstanbul'un geç dönem kaynaklarında sık sık karşımıza çıkan, çoğunlukla boş, oldukça harap, ancak manastırlar etrafında yoğun bir yerleşim dokusu barındıran şehir imgesiyle tamamen örtüşüyor. Diğer yandan da bir 20 yıl sonrasından başlayan ve aynı bölgeler üzerinde bilgi içeren belgelerde manastır komplekslerinin izleri artık kafiri bina olarak, tek tek manastırlar olarak ayrıştırılmadan takip edilebiliyor. Fakat bu derece ayrı, içe dönük, en azından bazıları duvarlarla çevrili, belli ki büyük ölçüde kendi kendine yeterli alanlar olarak görünmüyorlar. 1470'ler ve sonrasında şehir içindeki işlevlerini ve işleyişlerini 16. yüzyıl ortalarında da belgelerdeki referansları kaybediyorlar. Çok kısaca bu manastırların en genişlerinden birinin Stüdyos Manastırı'nın ki bildiğiniz gibi güneybatı köşede kaydedilmiş olan mülklerini sayayım, fikir vermek açısından bir tımarhane, hastane gibi ya da konvent gibi anlamak lazım sanırım. 5 çardak, üst katı 22 katlı, alt katı 10 katlı bir yapı.
2, 3, 4, 5 odalı başka yapılar, biri büyük olarak kaydedilmiş 5 şaraphane, bir mutfak, 2 ahır, bir büyük trapez derler hane, buna döneceğim. Devir muazzam, yani stüdyosu, kilisesi. Bunların hepsi Hamza Beyliği'nde ve boş gibi görünüyor. Öncelikle tahriri kapsadığı alanda yapılarla ilgili oldukça kısa genel tanımlar ve kısıtlı bir terminoloji sunduğunu belirtmek gerek maddi çevre açısından. Biraz daha geç tarihli vakıf belgelerinde oldukça detaylı yapı tanımlarına rastlamak mümkünken burada daha çok bir cizye defteri özelliğindeki Galata kısmında sadece hane terimine rastlıyoruz. Diğer rengi noktaları dışında. İstanbul kısmında da yine hane, mahalle ve manastır gibi tahririn düzenleyici terimlerden biri ev ve oda anlamında kullanılıyor. Suriçi İstanbul'un bu dönemde çoğunluğu tek katlı, daha az sayıda 2 katlı, 1 ya da 2 odadan ibaret evlerini kaydetmek için yeterli bir terminoloji gibi görünüyor bu. Manastır komplekslerinde bir büyük trapez denir hane veya büyük mükellef hane, Rumiler trapez derler. Bu ikincisini devamen Altı Mermer Mahallesi'nde cemaat mescid etmişler. Notu da var. Trapez veya trapeza, manastır yemekhaneleri için kullanılan bir terim. Nevraneciğime teşekkür ediyorum bu konuda bana yardım ettiği için. Tahrirde birkaç ayrı yerde yemek yenir yer, zamanı cahiliyette yemek yerlermiş gibi terimler de geçiyor başka binalar için. Buna göre bir yandan Stüdyos ve Altı Mermer Mahallesi'ndeki manastır yemekhanelerinin büyük mükellefhane sıfatına layık boyutları ve mimarileriyle ayrıştırılabilen yemekhaneler oldukları sonucunu çıkarabiliriz. Bir yandan da tahrirciler ve sakinler arasında bir dil bariyerinin izlerini de görebiliriz. İsimleri olmadan zikredilen 4 mescitten biri bu, Rumilerin trapez dediği mükellefhane. Diğerlerinden biri dükkandan mescide çevrilmiş. Biri bir kilisenin yanındaki bir bina, kompleksinin bir parçası olabilir. Biri de herhangi bir binaya değinilmeden yalnızca mahalle mescidi olarak geçen bir yapı. Çok sayıda boş, bir kısmı da içinde yaşanan kiliseleri göz önüne alırsak, kiliseleri camiye çevirmek ne idarecilerin ne sakinlerin önceliği değilmiş gibi görünüyor. Çardaklar, mükellefhanelerin bir başka neviine işaret ediyor gibi. İnalcık 1455 tahriri yayınında bunları saz örtülü evler olarak açıklamış ama belgedeki kullanım bunların birden çok katlı başka bir konut çeşidine işaret ettiğini gösteriyor. Risale-i Mimariye'de çardak, kasır ve köşkün Türkçe muadili olarak taştan yapılmış kâgir oda anlamında. Meninski sözlüğünde de Latince ve İtalyanca karşılıkları evin önü açık üst katı, loggia, üst kat yemek odası gibi karşılıkları var. Yazıcıoğlu Ahmet Bican'ın 15. yüzyıl sonlarında tamamladığı Dûr-i Meknun'da özenle ve uzunca saydığı kıyamet alametleri arasında da çardaklar var. Kısaca anlatılıyorum. Avratlar, beyler gibi atlara binip hükümet edeler, oğlanlar emir gibi ola yüksek çardaklar yapalar. Halk dünyaya haris olalar, halkın şehrüsü ümera ola erazil başacık. Yazıcıoğlu'nun kıyamet alametleri çok ve çeşitli tabii ama çardak bina etmeyi statü simgesi olarak ortaya koyması, tahrircilerin kaydettikleri, genellikle zemin ve üst katları, bölmelere ayrılmış mekanları bulunan binaların pek de basit şeyler olmadığını düşündürüyor. Bir ihtimal matrakçının İstanbul haritasında da görünen, en üst katları ahşap direkler üzerinde localar barındıran yapılar olabilir bunlar. Birkaç ağaç damda bu çeşitliliğe ayrıca katkıda bulunuyor.
Maddi çevrenin özelliklerinden belgeye ve ona şekil veren kavramlara dönerek bitirecek olursam, 1455 belgesinin açtığı pencereden ama sonraki 10 yılların belgelerine de yakından düzenle birlikte düzensizliği, bürokratlarla birlikte şehirlileri ve merkezi anlatının dışını görmek üzere bakarsak, farklı bir resimle, bir bakıma içinden çıkılması güç bir karmaşa, bilinmeyen bazı kaybolmuş notlar üzerine kurulmuş bir haritayla karşılaşıyoruz. Mescit, kilise ve havralar etrafında kurulan mahalleler ilkesinden uzaklaşıp, dönemlere ve cemaatlere göre farklılaşan, idareciler ve şehirliler tarafından farklı tanımları olan mahalle mekanlarını ve kavramlarını anlamaya çalışmak, 1455 tahvilini, vakıf belgelerini ve cizye defterlerini ya da Hadikatül Cevami'yi ve mesela Kömürcüyan'ın İstanbul anlatısını barındırdıkları çeşitlilik ve tutarsızlıklarla aynı resmin içine yerleştirmek mümkün olmalı. Bunu yaptığımızda Osmanlı İstanbul'un yerleşik dokusunun ve dini anıtsal odaklarının oluşumu hakkında bir yeniden yazma sürecine de girebiliriz. Teşekkür ederim. Benim Sayın Çiğdem Kafesçioğlu'ndan teşekkür ederiz ve Sayın Maximilian Hartmuth'un Architecture, Structural Change and Social Discontent in the Empire of Mehmed II, Reconsidering the Great Mosque of Sofia, Its State and Importance isimli bilgilisini sunmak üzere. Buyurunuz efendim. Herhalde İngilizce sunacaklarmış kendileri bildiriyi. Bilemiyorum tercüme olup olmadığını söylemediler ama. Thank you. I should also like to thank the organizing committee for inviting me to present my ongoing research concerning the Ottoman architectural history of the Balkans. My paper today focuses on an Ottoman historical monument in the center of the Bulgarian capital, Sofia, that has thus far not received the attention it appears to deserve. The mosque built by the Grand Vizier Mahmud Pasha during the reign of Mehmed II. Unfortunately, its exact date of construction in the course of its patron's long career is not recorded in any known inscription, endowment deed, or a comparable historical source. This deficit significantly deterred scholars from attempting to critically contextualize this mosque's remarkable architecture. Its 9-domed plan is unusual with regard to place, patron, and the believed date of construction. While dates ranging between the 1440s and 1490s are encountered in the secondary literature, one most commonly reads of a purported completion in the year 1474. As this claim appears not to be backed by any historical source, however, it remains wide open to debate. My paper proposes a different, earlier date that is based on inductive logical reasoning rather than newly discovered sources. It seeks to reconcile this building's remarkable form with a historical function it assumed at a specific point in time for a specific patron, in a specific place, and in a specific social-political context. I thus intend to challenge the widely unquestioned and typically implicit conception that the Ottomans simply built mosques because they were Muslims and bearers of civilization, contending instead that each building project was launched not by default, but in response to real or perceived wants, challenges, and ambitions. I find that the critical questions are nowadays too often eluded by standardly portraying monuments as intended as displays of power, or yet more problematic, as expressions of piety. I seek to illustrate the nature of this critique through a case study of a building I will hereafter refer to as the Great Mosque of Sofia. This building too must have been planned in response to specific challenges, finding conditions that made the completion of the project both feasible and meaningful to contemporaries. My new dating of the mosque will hopefully also contribute to integrate this monument in a more meaningful way in the general history of Ottoman architecture, in which, as I hope to demonstrate, it materialized at a key junction. In fact, I tend to believe that this mosque is to be considered a key building in this history, not just a provincial echo. The
first part of my paper examines the formal characteristics of the mosque's architecture in the context of their cultural historical meanings. The second part will turn to the patron's biography, in particular with regard to his role in Mehmed II's regime, in order to determine at which point in Mahmud Pasha's career such a building project was most likely undertaken. In the third and final part, I will turn to the factor of place, asking about the possible meanings of such a building project in the city of Sofia in the age of Mehmed II. The Mosque of Mahmud Pasha in Sofia is a square building, at least today, with size of approximately 36 meters. It is structurally composed of 9 domed bays of equal size, aligned in rows of 3. The 9 domes, with diameters of almost 10 meters, are supported on 12 arches, spanned between the walls and 4 masonry piers. The domed bays on the mihrab axis are slightly higher than the others. They are also supported on prismatic squinches with an octagonal drum facilitating the transition from square to circle. While the lateral bays, as we see on this illustration, while the lateral base domes rest on pendentives. This differentiation evidently served to accentuate the longitudinal axis. Traces of the mosque's original 5-bayed portico can still be seen on photographs predating the late 19th century, when a curiously historicizing 2-storied structure was built against the old building's front wall. In this paper, I shall focus on what remains of the mosque's 15th century appearance, notably the grand form of the 9-dome plan. This architecture facilitated the largest prayer hall in the Ottoman Balkans outside Edirne. It's approximately of the same size as the Şeyhzade mosques in Istanbul. Connoisseurs of Ottoman architecture will immediately identify the so-called Old Mosque of Edirne as the Sofia monument's probable model. Begun in 1402-3, the Edirne Mosque too was composed of 9 domed bays. Those with an interest in Islamic architectures more generally might also want to point to a history and tradition of the 9-bayed mosque type outside Ottoman architecture. In the discussion of the Sofia Mosque model, this connection seems to be a dead end, however. Formal similarities with roughly contemporary mosques in Southeast Asia, in Bangladesh to be precise, are unlikely to be anything but a pure coincidence. Just as interesting is a look towards Moscow, where in 1474, that is the year of Mahmud Pasha's execution in Istanbul, a momentous construction project was launched. The Muscovite Grand Duke Ivan III intended to build a new Kremlin cathedral. He soon discovered that the local builders lacked the skills to translate his ambitions into architecture. An edifice begun by them in 1472 actually collapsed in front of his eyes. Ivan eventually followed the suggestion of his wife, Sofia Paleologa, and invented an architect from Italy in expectancy of a better performance. The resulting building is not only approximately of the same size as the Sofia Mosque, and roughly contemporary with it, of course, its naos too consists of 9 equally sized bays, linking 4 piers through arches. This architecture could be described as a Renaissance regularization of the traditional Byzantine crossing square plan with a central dome. Was this breach with tradition due to the Italian architect's proclivity for an aesthetic of geometric order? Or did he think that this structure was better suited to perform the task at which he was not allowed to fail, namely to provide a secure covering for a building whose dimensions may have been determined beforehand? If we thus consider that also at Sofia, the desired size of a building intended for use for, as we know, congregational prayer may have been determined before, ways of covering the corresponding area were even debated, then the 9-domed plan must have seemed a logical and safe choice. Covering it with a single dome was out of the question. Not even Sinan, at the peak of his career, managed to engineer a single dome structure covering an area of approximately 1,300 square meters. Thus, it is likely that, at least in part, this multi-domed plan type was chosen with regard to the aim of covering an area corresponding to the building's desired capacity, with the plan type chosen accordingly. This is not to say that the mosque's grand form was devoid of cultural associations within an Ottoman framework. It is in fact important to stress that it stands in a tradition of a certain mosque type previously sponsored exclusively by Ottoman rulers. Single-spaced congregational mosques composed of several domed or vaulted bays with an accentuated mihrab axis, I should call them. It is from its connection to this architectural tradition that the Sofia Mosque becomes historically remarkable.
for it marks the first time a Grand Vizier built a mosque of a type previously reserved for sultans. Now, did the Grand Vizier choose that type because it was representative of supreme power, as I have just implied, or simply, as suggested earlier, because it represented the practical solution to the fundamental problem of covering a large space? In this case, I believe both aspects are entangled. Until the Fatih period, the building of large Friday mosques in Istanbul, the building of large and monumental congregational mosques was a prerogative of sultans. Mahmud Pasha's Friday mosques in Istanbul and Sofia were a bridge with this tradition, which one is tempted to explain with this Grand Vizier's extraordinary power position in relation to the sultans. Famous is the chronicler Nashri's remark that around 1460 it felt as if the Sultanate had been entrusted to Mahmud Pasha. Seen from that angle, the choice of a sultanic form type should perhaps not surprise. However, we can also see that Mahmud Pasha's mosques in Sofia and Istanbul both recycled older multi-domed plan types at the time when the Sultan himself was already orienting sultanic patronage to the centrally domed monument based on the image of Hagia Sophia, as illustrated by Mehmed II's grand complex completed in 1470. Whatever the specific reasons, the choice of this unusual plan type appears less conflicting if we find and accept that it must have been taken in a period in which conventions and meanings were being renegotiated. The second part of my paper aims to strengthen the evolving argument that it must have been around 1460 and not in 1474 that the Sofia Mosque was built. While no inscription survives, there is one previously overlooked historical pointer that makes the 1474 date further unlikely. The mosque is already mentioned in the record of Grandee's architectural patronage appended to Ashik Pashazade's Chronicle of Ottoman History, which terminates in 1472. More than that, I find that it is the circumstances of the time around 1460 that explain the choice of building such a mosque, and for that we shall examine the advance of the patron's career, the nature and consequence of the positions he held, as well as the general challenges of his career briefly. The conquest of Constantinople, as is well known, triggered some important changes in Ottoman thinking. The challenge to repopulate and culturally appropriate a city as historically burdened as Constantinople was considerable. As Mehmed II soon realized, this project also required a greater commitment on the side of the ruling elite, not just himself. In 1459, as recorded famously by the chronicler Christopoulos, he ordered his grandees to contribute to his project to rehabilitate and monumentalize the Ottoman capital by engaging in the construction of noteworthy buildings of faith, trade, and residence. It was at that time that Mahmud Pasha was at the peak of his influence. Mahmud Pasha's fame had risen in the course of the Balkan campaigns in the second half of the 1450s, during which he was able to exploit his networks in the region in the Sultan's interest. His career peaked between 1459 and 1463, when he had earned the distinction of holding two leading positions at the same time. As Beylerbey of Rumelia, he was the commander-in-chief of the empire's European half and controlled the Sanjak base, governing the province's districts. As Vezir-i-Azam, he ranked above the other viziers and presided over the Sultan's divan as the Sultan's absolute deputy in administrative functions. As such, he was also authorized to use the Sultan's signature and seal, both highly symbolic of the Sultan's power. In 1463, after successful campaigns in Greece, Bosnia, and the Black Sea coast, his influence started to dwindle, however. He was only relieved of both offices, Grand Vizier and Beylerbey, in 1468, however. After a brief comeback as Grand Vizier in 1472, he was eventually executed in 1474 in consequence of power struggles. His Waqf properties were confiscated. The Sultan appears to have been alarmed by the power still commanded by Mahmud Pasha, especially among the army. It is hard to imagine that Mahmud Pasha should have embarked on a project of the scale of the Sofia mosques at a time at which his future was as uncertain as it was in the 1470s. In terms of his biography, everything points to the construction having taken place at the peak of his career around 1460 instead. That this point in time also coincided with a phase of experimentation in Ottoman architecture has been remarked upon earlier in his paper. In light of these two factors, it sounds far more likely that the Sultan endorsed
Mahmud Pasha's construction of a mosque, whose formal particulars pointed to Sultan-like authority at the time of mutual trust reinforced by his successes, that is around 1460, then around 1474, when their relationship was already very troubled, not least owing to the rumors spread by Mahmud Pasha's numerous rivals. In the third and last part of my paper, I shall investigate why it should have made sense for Mahmud Pasha to build a remarkably monumental congregational mosque in, of all places, Sofia. This requires some rumination about the role of Sofia in the early Ottoman power system. Very little is known about its history between its presumed conquest in the late 14th century and the Fatih period. In any case, Sofia appears not to have played a central role for the Ottomans at first. No monumental mosques were built in this town that continued to be dominated by a Christian populace living within city walls from the age of Justinian. It must also not be forgotten that Sofia slipped from Ottoman rule twice, in 1443 and 1453. Seen from Istanbul, this crumbling old city close to the frontier was a liability. Mehmed II thus moved to deport a part of its inhabitants to repopulate his half-abandoned new capital, sending Muslim settlers to Sofia in their stead. What follows was the transformation of Sofia into a genuinely Ottoman and predominantly Muslim city. The seemingly earliest preserved text register of Sofia, dating from the 1520s, already indicates a sizable agglomeration of maybe 6,000 inhabitants, and of these already 3/4 were Muslim. Travelers eventually labeled Sofia the capital of Ottoman Europe, which owed to its function as the seat of the Beylerbey of Rumelia. What exactly this meant is unclear, as is the date of Sofia's assuming such a role. I find it most likely that this status change occurred in the aftermath of the conquest of Serbia in 1459, which completely changed Sofia's situation in the Ottoman state's geography. By mid-century, this dilapidated Christian town near the empire's confines, as we see on this map, Fatih's Balkan conquest suddenly placed it at the center of the Ottoman possessions in Europe. It was also located on a strategically vital plateau along the main highway between the Bosporus and the Ottoman expansion grounds in Central Europe. This was a place ideally situated to gather and direct an army heading north. Within the peninsula, it was also centrally located enough to function as the place at which the Beylerbey would gather the Sanjak-beys from all corners of Rumelia. Thus, it sounds most likely to me that Sofia's promotion within the Ottoman network of places occurred in or soon after 1459. It is from Sofia's role as the nominal seat of the Rumeli Beylerbeysi and the fact that Mahmud Pasha also held that office around 1460 that his building project there acquires its validation. The Muslims of this becoming metropolis, a satellite of the capital really, could probably not be expected to congregate in minor edifices such as converted churches in a place that must have looked overall miserable. It was a hub that anybody traveling between Vienna and Istanbul had to traverse. As Mahmud Pasha evidently resided in Istanbul and probably only rarely visited Sofia, the mosque may also have been thought of in terms of signifying his presence in the face of his absence in Sofia. But whose presence exactly? Mahmud Pasha's as an individual, in his function as Rumeli Beylerbeysi, or as Fatih's kul? Given the lack of precedent and the remarkability of the product, it may well have been all three. In conclusion, all circumstantial evidence strongly points to a construction date around 1460, when Sofia's function within the Ottoman system appears to have improved. A crumbling medieval walled town filled with perfidious non-Muslims was designated for transformation into a sprawling and predominantly Muslim town in the center of the Sultan's European possessions, located also on the main expansion route to the north and equipped with the perhaps more nominal mandate to perform the role of the capital satellite in the province. What Sofia lacked at this point was an Ottoman Islamic infrastructure that corresponded to its function and broadcast the new role of the ruler's faith, and broadcast the new role the ruler's faith was to assume in the city's public image.
Mahmud Pasha, as Beylerbey of Romania, was the highest representative of sultanic authority, specifically connected with Sofia as a place, however nominal that connection may have been. So whomever it was to represent, this monumental mosque served as a potent reminder of Ottoman greatness and authority in a town whose loyalty to the Sultan had been lukewarm, really. The choice of the 9-dome plan type was unusual in any case, but less so for the time around 1460, described before as a period of typological reshuffling, than it would have been for 1474. The Sofia described above required a building that was both sufficiently large to serve an increasing Muslim population, whose advancement it was also to symbolize, and sufficiently expressive of the Sultan's imperialist ambitions. The 9-dome plan type seemed to respond to both these requirements. The product was what I believe can be considered a key monument of the architecture and milieu of the early Fatih period. Thank you very much.